Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Bakın şu şekilde yaklaştırınca renkleri, desenimiz belli oluyor. Su dalgası deseninde bir çanta çalışacağız. Yine ünlü bir markaya ait bir çanta. Gayet kolay, böyle pratik bir çanta oldu ve çok da sevimli oldu. Bu sene zaten bu tarz minik çantalar oldukça moda olduğu için ben de görünce hemen yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Siz de bekliyordunuz zaten. Bunun için ben akrilik ipler kullandım. İplerim hakkında kısaca videonun başlangıç esnasında bahsedeceğim için şimdi uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Ama bir yumağın tamamını kullanmadım. Yani iki renk içinde bir yumağın tamamını kullanmadım. Hala elimde var. 100 grama ait 100 gramlık iplerde 75 gram kullanmışım diyebilirim. 100 gram 200 metre uzunluğundaydı ipim ve 3,5 milim tığ kullandım ve doku olarak da böyle çok sıkı bir yapısı oldu. Bakın gayet sert. Böyle esneme yapacak bir yapıda bir çanta değil. O yüzden ben çok sevdim. İçerisi de şöyle, içerisinde eşyalar çıkartalım. İçerisinde de modeli nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim ama şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde ip bağlantısı yok. Dümdüz. Ön kısımda nasıl görüyorsanız deseni, iç kısımda da aynı şekilde oldu. O yüzden astarlama gerektirmeyen bir çanta oldu. Ben modelle birebir çalıştım. Ölçülerimden de bahsedeceğim video içerisinde. Sadece şu şekilde baktığımızda küçük gibi gözüküyor. Modelde hani ekranda çok büyük gözüküyor ama sadece 2 santim kısalıkta. Çantam nasıl büyütebileceğinizden de bahsediyorum. Dediğim gibi sadece 2 santim eninden kısa, diğer türlü birebir aynısı oldu. 3 tane rengi vardı. Siyah beyaz vardı, yeşilli bir renk vardı, bir tane de bu rengi vardı. Ben bu renk bana daha yakın olduğu için bunu tercih ettim. Siz diğer renklerini de kullanarak yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Her zaman söylüyorum. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp beni orada takip edebilir. Yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Hepsini paylaşıyorum elimden geldiğince. Mesajlarınıza da dönüş sağlıyorum. Takıldığınız bir nokta olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Yine aynı markaya ait bir ip kullanacağım. Habba Respect. Bunu bulamayabilirsiniz ama buna benzer akrilik bir ip ya da koton içerikli bir ip de kullanabilirsiniz. Ben bu renk uyumunu yakaladığım için bu markada bunları kullanmayı tercih ettim. Çünkü renk tonu çok yakın geldi bana. O yüzden dediğim gibi bunları tercih ettim. %85 akrilik, %15 polyester içerikli bir ip. 100 gram 200 metre uzunluğunda ve renk kodunu vermem gerekirse bakın 126, diğer renk kodum ise 124 şeklinde. Bunu da söylemek istiyorum. Genelde soruyorsunuz çünkü. Elimde birer adet yumak var ve 3,5 milim tığ kullanacağım örgüm için. Şimdi ben başlangıcını yaptım. Sizinle tekrardan bir başlangıç yapacağız. Belli bir kısmına kadar ördüm. En baştan tekrardan bir başlangıç yapacağız. Ama öncelikle şu şekilde birazcık bahsetmek istiyorum model hakkında. Bakın bu şekilde. Birazcık küçük oldu. Ama modelde zaten şöyle ölçülerimi düzelteyim bu arada. Ölçülerimden bahsedeyim. Öncelikle daha devam ediyorum ve devamında beraber ilerleyeceğiz diye bu kısmına kadar ilerledim. Şimdi şu şekilde ölçtüm. Bakın 23 santim uzunluğunda, genişliğinde pardon. Model ise 25,5. Bakın şu kadarcık bir mesafe. Bakın bu kadarcık bir mesafe kısa oldu çantam. Aslında 25 santim uzunluğunda zincir çekmiştim ama üstünde sık iğne yaptıkça birazcık böyle küçülüyor biliyorsunuz ki. O yüzden benimki de kaç demiştim? Şöyle ölçtüğümde 23 santim. Arasında bu şekilde 2 santim fark var. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. 5'in katları zincir çekmemiz gerekiyor. Çünkü modelimiz 5 tane sık iğneden oluşuyor. Hani şu aradaki rengimiz mesela renk tonu çok yakın olduğu için göremiyor olabilirsiniz. Aradaki rengimiz 5 sık iğne, 5 sık iğne, 5 sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Hepsi 5 sık iğne olduğu için 5'in katları zincir çekmemiz gerekiyor. Mesela ben 50 tane zincir çekerek başladım. Siz de birazcık daha büyütmek isterseniz, gözünüze küçük gelirse, genelde bana soruyorsunuz çok küçük oldu. Ama sayısı tamamen size kalmış bir şey. Ben illaki 50 çektim diye 50 çekmek zorunda değilsiniz. 55 çekebilirsiniz ya da 60 çekebilirsiniz. Daha büyük çalışmak isterseniz. Bu şekilde minik bir çanta oldu ama modelde dediğim gibi 2 santim fark ediyor sadece. Dilerseniz 55 zincir çekerek de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde yapıyoruz.
İlk bir sıra boyunca ben dönerek yaptım. Çünkü modeli incelediğimde de dikiş izi görmedim. Bütün halinde örülmüş bir çantaydı. Hani böyle iki parça olup da yanlardan birleştirme değil gibi geldi bana, en azından incelediğimde. O yüzden bütün halinde ördüm. Çünkü şu dalgalar da bakın bütün halinde olduğuna diğer tarafa dönüyor. Gayet güzel gözüküyor. Dikiş yapmayacağız yani, bütün halinde ilerleyeceğiz. Tabandan başlıyoruz. Herhangi bir taban yok zaten, dümdüz bir çanta. Zincir çekerek başlangıcımızı yapacağız. Bir sıra boyunca bu pembe diyeceğim, pembe rengimizle devam edeceğiz. Daha sonra üzerine modeli kuracağız ikinci sıramızda. Az önce de söylediğim gibi 5 tane sık iğne 5 tane sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımızda birazcık karmaşık geliyor. Şöyle tutayım hatta. Birazcık karmaşık gibi geliyor ama inanılmaz kolay. Yani ben modeli çıkarttığım için sizlere çok daha kolay gelecek. Çünkü hep sayarak ilerledim. Bunları da saydım. Modelde fotoğrafa genelde diyorum ya, hep yaklaşıp inceliyorum. Sayabildiğimi sayıyorum ve ona göre bir ilerleme yapıyorum. 5 tane sık iğne yapılmıştı. Hepsi 5'er taneydi. O yüzden 50 ilmek, pardon 50 zincir belirledim. Ve üzerine bu şekilde modelimi kurdum. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. İlkini pembe rengimizle başlıyoruz. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra 5 tane turuncu, 5 tane pembe, 5 tane turuncu sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Daha sonra üzerine bir tane sık iğne sağ tarafa kayıyoruz. Bir tane daha kayıyoruz. Bu şekilde toplamda iki kez iki sıra boyunca sağ tarafa kayıyoruz. Daha sonra üzerine herhangi bir kayma yapmadan iki sıra daha gidiyorum. Bakın şu şekilde. Bir iki sıra daha gidiyorum. Devamında sol tarafa kaymamız başlıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca sol tarafa doğru bir tane sık iğne, bir tane sık iğne kayma yapıyoruz. Daha sonra üzerine 1, 2 sıra boyunca herhangi bir kayma yapmadan düz bir şekilde gidiyorum. Bakın burada dümdüz bir şekilde ilerlenmiş. Daha sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağ tarafa doğru kayma yapıyorum. Üzerine 2 sıra kaymadan ilerliyorum. Devamında yine sağ tarafa geliyoruz. 6 sıra boyunca devam edeceğim demiştim ya. 6 sıra boyunca sol tarafa doğru kayacağım ve üzerine 2 sıra düz gideceğim kayma yapmadan. Bakın bu şekilde kendiliğinden dönüyor zaten. Şimdi beraber başlangıcımızı yapalım. Yine bu şekilde anlatmak istedim. Sayılarımı da vermek istedim. Aklınız karışmasın diye. Çünkü ben modelde dediğim gibi sayarak başlangıcımı yaptım. Şimdi beraber bir başlangıç yapacağız. Yeni baştan sizlere gösterebilmek için. Daha sonra üzerine devam ederiz beraber. Öncelikle bu rengimizle başlangıç yapıyoruz. Çünkü modelde de baktığımda alt sırasında pembe renk kullanılmıştı. Şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. 2 50 adet zincirimi çektim. Daha sonrasında şöyle 50. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir ekstra çekiyorum ve 50. zincirim içerisinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada bir tane sık iğne yaptık. Bir de zincirimiz olduğu için iki tane sık iğne kabul etmiş oluyoruz. Hemen yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi bahsettiğim gibi her zincirin içerisinde bir tane sık iğne yaparak ilerledim ve sıra sonunda 50 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Birinci zincirimiz bakın burada, ona batmıyoruz. Şu şekilde kapattık zaten. Daha sonrasında hemen karşı tarafa dönerken aynı zincirin içerisinden tekrardan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne yaptım. Aynı zincirin içerisinde bir kez daha yaptım ve karşı tarafa dönüşümü sağlamış oldum. Hemen yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincire batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde karşılık gelen zincirden, boşluktan tığımızı geçirip sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her zincirin içerisinde bir tane sık iğne yaparak ilerledim. Toplamda 49 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şuradaki son
dönüş sağladığımız nokta var ya, oradan tığımı geçiriyorum, ipimi çekip bir tane de sık iğne oraya yaparak batarak 50 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Yani hem karşı tarafta 50 tane sık iğnemiz var hem de bu tarafta 50 tane sık iğnemiz var. Bunu sayarak ilerlersek birinci başlangıç noktamız önemli, çünkü üstüne devamına model kurabilmemiz için açıkçası. Hemen birinci sık iğnenin şöyle tepesinden bakın tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum ve tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Üst sıraya atlamış oldum direkt. Burada ilmek yürütme yapmadık. Direkt bir tane sık iğne yaparak üst sıranın başlangıcını yaptım. Daha sonrasında buraya bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Başlangıç noktamızı unutmamamız için bir tane sık iğnemi yapmıştım. Devam ediyorum şimdi. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. 2 oldu. 3 4 5. sık iğnemi bakın ipimi çektim. 2 tane ilmeğim var tığımda ama bekletiyorum. Tamamen çekmiyorum. Şimdi diğer rengimizin başlangıcını yapacağız beraber. Hemen bu şekildeyken dibinden düğümlüyorum. Ben genelde düğümleme yaparak başlangıcımı yapıyorum. Artık tanıdınız beni. Hemen şöyle dibinden düğümlüyorum. Artık iki renk halinde ilerleyeceğiz her zaman. Onu da şöyle aşağıya atalım. Bakın 5. sık iğnemi çektim. İlmeğim kaldı. Tamamen kapatıp sık iğne yapmadım. Tığımda 2 tane ilmeğim kalmıştı. Şimdi turuncu rengimi tığımın ucuna takıp çekiyorum. 5. sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Diğer rengimizin başlangıcını yapmış olduk. Şimdi şu pembe rengim benimle devam ediyor. Artık 5 tane turuncu yapacağız. Onu arkadan tuttum. Bakın şurada. Şurada elimle tutuyorum. Düz bir şekilde. Daha sonra yandaki sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğne yaptım. 1 oldu. 2 3 4 5. sık iğnemi bakın ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum. Çekmiyorum. Daha sonra diğer rengimi parmağıma doluyorum. Pembe rengimi tığımı taktım ve çektim. 5. sık iğnemi yapmış oldum ve bu şekilde renk değişikliğine gitmiş olduk. Şimdi turuncuyu bıraktım. Turuncuyu tutuyorum arkada, bakın şu şekilde elimle tutuyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğnemi battım. İpimi çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Pembe rengimi bırakıyorum. Başlangıç yapacağım. Diğer rengi parmağıma doladım. Turuncu rengimi şöyle tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Turuncu rengimi başlangıcını bu şekilde yapmış oldum. Arkada pembe rengim var. Tutuyorum onu. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5. sık iğnemi ipimi çektim. Bırakıyorum turuncu rengimi, pembe rengime geçişimi yapıyorum. Şimdi tek seferde çektim ve pembe rengimin başlangıcını yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu şekilde yaptığımızda diğer rengin karışımı olmuyor. O yüzden bu nokta önemli. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Bakın bu arada arkadan ipimizi yürütmeyi asla unutmuyoruz. Görüntü olarak hem daha güzel oluyor. Arkadaki görüntü kirliliği olmuyor. Hem de geçişlerimiz daha kolay oluyor diyebiliriz. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 4 5. boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var tığımda. Pembe rengimi bırakıyorum. Şimdi turuncu rengimi aldım. Parmağıma doluyorum. Bir yandan pembeyi düzelttim arkada. Turuncu rengimi tek seferde çekerek sık iğnemi kapatmış oldum. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 4
Beşinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Kapatmadım. Pembe rengimi parmağıma doladım. Turuncuyu bırakıyorum arkada. Daha sonrasında pembe rengimi tığıma takıp tek seferde çekerek artık turuncuyu kapatıp pembenin başlangıcını yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi ben hep aynı şekilde ilerleyeyim sıra sonuna kadar. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Şablonumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. 5 tane pembe yapacağım. Daha sonra turuncu, pembe, turuncu, pembe şeklinde ilerleyip geliyorum. Şimdi son pembe rengimi yaptım. Turuncu rengimin başlangıcını yaptım. Yanındaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 4 4 tane boşluğum kaldığı için 4 tane sık iğnem oldu ama bizim 5 tane sık iğne ihtiyacımız var. Buradaki boşluğa batarsam eğer pembe rengimde eksik olacak. O yüzden şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hileler yapabiliriz bence. Aynı boşluğa tekrardan batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum ama beşinciyi şöyle yapalım. Aynı boşluğa bakın bir kez daha battım ve kapatarak pembe rengimle son sık iğnemi yaptım. 5 tane turuncu sık iğne yapmış oldum sıra sonunda. Şimdi bu ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Bir üst sıranın başlangıcını yapacağım çünkü. Pembe rengime geçiş yapmıştım zaten pembenin üstüne. Hemen birinci boşluğa battım. İlk sık iğnemi yapıyorum ve üçüncü sıramızın başlangıcını yaptık. İlmek belirleyicimi de tekrardan taktım. Şimdi bundan sonra hani hangi renk yaptıysak birinci sıramız oluşturmuştuk ya, aynı rengi devam edeceğiz. Karşılığında da farklı renklerimiz var zaten. Birinci pembe yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane ilmek kaydırdığımızda burada 4 tane sık iğnemiz kalmış oluyor. Bir tane ilmek kaydırma yapacağım şimdi. O yüzden dördüncü ilmeğimi hatta şöyle geriye alıyorum. Dördüncü ilmeğimi çekmiyorum, yani diğer rengimin başlangıcını yapıyor olmam gerekiyor. Bu kısmı tekrar söyleyeyim, biraz aklınız karışsın istemiyorum. Şimdi şu üstü başlangıcı yaptığımızda artık bir tane ilmek bu tarafa doğru kaydıracağımız için bir tane yani pembeden ilmek yapacağımız için diyeyim. Burada 4 tane pembe sık iğnem kaldı. Turuncuya geçişimi yaptım. 4. sık iğnemde 5. sık iğnede yaptığımız gibi geçişimi sağladım. Daha sonra bakın pembenin üstündeki, şimdi renkler yakın olduğu için göremiyorsunuz büyük ihtimal ama hemen pembenin üstündeki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Bir tane turuncu sık iğne yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Devam ediyorum. Sayıyorum şimdi. 2 3 4 5. sık iğnemi kapatmıyorum. Çektim. Pembe rengimi parmağıma doladım. 5.'yi kapattım. 5 tane sık iğnemi yapmış oldum. Bakın bu şekilde. Bir tane buraya kaydı. Bir tane de burada turuncunun üstüne pembe renk yapmış olacağız şimdi. Şöyle tığımı boşluktan geçirip bir tane pembe rengimi yaparak başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. Sayıyorum şimdi. 2 3 4 5 tane. 5.'yi kapatmadım. Parmağımdan turuncuyu doluyorum. Tek seferde çekerek turuncu rengimin başlangıcını yaptım. 5. sık iğnemde. Devam ediyorum şimdi. Birinci pembenin üstündeki bakın bir tane ilmeğimi kaydırdım ve turuncu rengimi yaptım. 1 2 3 4 5.'yi tam çekmiyorum. İpimi değiştirdim ve kapattım. 5 tane sık iğne yapmış oldum turuncu. Şimdi turuncunun üstündeki boşluğuma bir tane pembe sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. 2 2 3 4 5 tane sık iğne yapacağız. 5.'yi kapatmadım. Turuncu rengime geçişimi sağlıyorum. Kapattım.
Şimdi devam ediyorum turuncu. 1 2 3 4 5.'yi çekmiyorum. Pembe rengime geçiş yapıp kapatıyorum ve pembeyle devam ediyorum şeklinde ilerleyeceğim. Bakın şu şekilde gösterebildiğim kadar yakınlaşıyorum. Bir tane ilmek bu tarafa kaymış olduk. Şu başlangıç noktasında ayarlama yaptıktan sonra 4 tane pembe renk yaptım ya. 5 tane değil 4 tane yapmıştım. Bir tane kaydırdığım için devamında hep sayarak ilerlediğimizde 5 turuncu, 5 pembe, 5 turuncu, 5 pembe şeklinde zaten modeli kurmuş oluyorsunuz. Hep aynı şekilde bir tane ilmek sağ tarafa kaydırıp bir tane ilmek de bu tarafta eksiltmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Bahsettiğim gibi 5. Turuncu rengimde pembeye geçişimi yaptım artık. Son bir tane boşluğum kaldı. Buradan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Burada hani 4 tane pembe renkli sık iğne yaparak başlangıcımızı yapmıştık ya, bir tane eksikti. O bir tane sık iğnemizi de burada yapmış olduk ve 5 tane pembe sık iğneye ulaşmış olduk yani. Şimdi bir sıranın başlangıcı için ilmek belirleyicimi çıkardım, boşluğa batıyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım pembe renkte. İlmek belirleyicimi tekrardan takıyorum. Bakın hep ipimizi içeride yürüttüğümüz için şurası iç kısmı mesela göstermek istiyorum. Ne kadar güzel. Aynı ön kısmı ile iç kısmı da aynı gözüküyor. O yüzden ip yürütmeyi unutmuyoruz lütfen. Arkasında da karmaşık bir görüntümüz olmasın. Turuncu rengim bakın yine arkada tutuyorum elimle. Pembe renkle başlangıcımızı yaptık. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. 2. Yandaki boşluğa batıyorum. 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonunda 2 tane sık iğne buraya ilave edeceğiz. Şurada yani ilave edeceğiz son sıramızı. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra ama 3. turuncu rengime geçişimi yapmam gerekiyordu. Şöyle geriye aldım. İlmeğimi çekmeden bıraktım. Turuncu rengime geçişimi yapmak için parmağıma doluyorum. Tek seferde çekerek turuncu rengimin başlangıcını yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi turuncu rengimizi bir tane daha bu tarafa, sağ tarafa doğru kaydırmış olacağız ve bu şekilde 2 kez kaydırma yapmış olacağız. Bir tane sık iğnemi yaptım, yandaki boşluğa battım. 2 3 4 5.'yi çekiyorum, turuncuyu bıraktım, pembe rengime geçiş yapıyorum tek seferde çekerek ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5. ilmeğimi çektim, kapatmıyorum, turuncu rengin başlangıcını yaptım ve kapattım. Turuncu renge geçiyoruz. Arkada tuttum, yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5.'yi çekiyorum. Pembe rengimi parmağıma doladım ve pembe ile kapatıp pembe başlangıcı yapıyoruz. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane pembe sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde yakından gösterdiğimde birer ilmek dediğim gibi sağ tarafa kaymış olduk. Hep aynı şekilde ilerleyip sıramı tamamlayıp geliyorum şimdi. Sıra sonuna kadar ilerledim. Başlangıçta da söylemiştim ya, 3 tane pembe sık iğne yapmıştık. Sonda 2 tane sık iğne yaparak dengeleyeceğiz diye, eşitleyeceğiz diye. Bakın 2 tane boşluğum kaldı ve pembe rengime geçişimi sağladım. Turuncuyu altta tutuyorum. Son 2 tane boşluğuma da pembe sık iğne yapıyorum. İkinciyi de yaptım ve sıramı bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Devam ediyorum pembe rengimin üstüne. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir sıranın başlangıcını yapmış oldum. İlmek belirleyicimi tekrardan takıyorum. Bir tane yapmıştım. 2 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sıramızda herhangi bir kaydırma yapmayacağız. Eşit ilerleyeceğiz 2 sıra boyunca
3 tane sık iğne yapmıştık ya altta pembe. Yine üstte de 3 tane sık iğne yaptım. Turuncunun üstüne 3 tane yaptım ama yine unuttum turuncu rengimin başlangıcını yapmayı. Şöyle geriye alıyorum. 2 tane ilmeğim var tığımda. Turuncu rengimin başlangıcını yapmış oluyorum. Daha sonrasında hemen yandaki boşluğa battım. Bir tane sık iğne yaptım. Direkt bakın turuncu rengimizin üstüne bir tane turuncu sık iğne yaparak başlangıcımı yapmış oldum. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. sık iğnemi çekmiyorum. Pembe rengime geçiş yaptım. 5 tane sık iğne yaptım. Herhangi bir kaydırma yapmadan alttakinin üstüne eşit bir şekilde yerleştirmemi yaptım. Yandaki sık boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, şöyle 4, 5 tane 4, 5. ilmeğimi çekmiyorum, bekletiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Turuncu rengimle çekerek sık iğnemi yaptım. 5 tane oldu. Devam ediyorum. Şimdi turuncunun üstüne geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'yi çektim. İlmeğim tığımda pembe rengimi parmağıma doladım ve pembe ile çekerek kapatmış oldum. Yandaki boşluğa pembe sık iğne batarak devam edeceğim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 2 sıra üst üste gelmiş oldu. Aynı yaptık. Herhangi bir kaydırma yapmadık. Başlangıcımızda ise bir tane 1, 2, 3 tane kaydırma yapmıştık ve üçüncünün üstüne bir tane herhangi bir kaydırma yapmadan aynı şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir sıraya geldiğimizde de yine aynı şekilde herhangi bir kaydırma yapmadan bir sıra daha yapacağız. Turuncu eşit bir şekilde, daha sonrasında ise sola doğru kaydırmalara başlayacağız. Şimdi ben eşit olan kısmını da yapıp geleyim, bir sıra daha gidip geleyim, yani sıramı tamamladıktan sonra sola doğru kaydırmada görüşmek üzere. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın bir sıra daha yaptım. Geldim ve ilerleme yapmadan 3 sıra boyunca ilerlemiş olduk bu şekilde. Hiç ilerleme yapmadan 1, 2, 3 sıra boyunca yapmış olduk. Şimdi 4. sıramın, pardon 4. sıramın diyorum, kaç olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı yaptım. 7. sıramın başlangıcını yaptım. 7. sıramızda bir tane sol tarafa doğru kaydırma yapacağız. Şimdi ondan bahsedeceğim. Pembe rengimde ilerliyorum. Bakın turuncunun hemen normalde turuncu yaptığımız noktaya batıyorum. Pembe rengimi bıraktım. Turuncu rengime geçiş yapıyorum. Bir tane turuncu rengimin üstüne batmış oluyoruz. Hemen yanına turuncu yapıyorum. 1. Bakın burada turuncunun bir tanesi kaymış oldu. Şurada pembe rengim var. Turuncunun bir tanesi kaymış oldu. 1, 2, 3, 4. Bakın 5. ilmeğim turuncunun pembenin üzerine kaydı. 5.'ye çekmiyorduk. İlmeğimizi beklettik. Pembe rengimle çekerek sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde bir adet kaydırma yapmış oldum. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5.'yi çekmiyorduk. İlmeğimi bekletiyorum. Rengimi değiştirdim. Turuncu renkle çektim. 5 tane pembe sık iğne yaptım. Şimdi turuncunun üzerindeyiz. 1, 2, 3, 4, 5.'yi battım. Pembe rengime geçiş yapıyorum. 5. Bakın bu şekilde yana doğru kaydı. Şimdi zaten birincide hani dikkat ediyoruz ki şemayı oluşturduktan sonra devamında ne yapıyoruz? Her zaman sayarak ilerliyoruz zaten. 5 turuncu 5 pembe şeklinde kendiliğinden şemada oluşuyor zaten. İlkini göstermek istedim. Bir tane de ikinciyi yaptık beraber. Şimdi devam edip geleyim, bir kez daha kaydırma yapalım. Şimdi sıramı tamamladım. Son turuncu 5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde pembe rengimin geçişini sağladım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum.
Şöyle ipimi çekeyim. Hemen yandaki boşluğa battım. Turuncu var elimde, pardon. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Şuraya ilmek belirleyicimizi takalım. Üç, 4, 5. Şimdi burada ilkinde çarptım, şöyle netleşsin. İlkinde fazla veya eksik sık iğne olabiliyor. Çünkü ilk sıramız hani bir üst sıranın başlangıcı da oluyor ya. Mesela burada kafanızı karıştırmasın devamında saydığımızda. Şimdi biz bir üst sıraya geçiş yaptık. Hani 6 olabilir, 4 olabilir. Bu ilmek atlamalar yaptıkça ilk pembe rengimizdeki sayı değişimleri normal. Bunu söylemek istiyorum. Sonra aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu eksiltme veya arttırma yaptığınız anlamına gelmiyor. Çünkü buradaki bir alt sıraya ait oluyor ama biz toplam saymış oluyoruz. Şimdi 6 tane sık iğnem var. Bakın burada. Şöyle turuncu rengime geçiş yaptım. Hemen yanına batıyorum. Bakın bir tane daha kaydırmış oldum. Sayıyorum. 2, 3, 3, 3, 4, 5.'yi battım. İpimi değiştiriyorum. 5. Bakın bir tane kaymış oldu. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5.'yi batıyorum. İpimi değiştirdim ve çekerek sık iğnemi yaptım. Hemen üstüne bakın bir tane eksiltmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5.'yi çekmiyorum. 5.'yi renk değiştirerek çektim. Bakın bu şekilde kaymayı yapmış olduk. İlk başlangıçta sağa doğru kaymalar yapmıştık. Sabit ilerledik 3 sıra boyunca. Daha sonra sola doğru kaydırmalara başladık. Hep bu şekilde ilerleyecek. Modelimiz bundan ibaret. Dediğim gibi şablon önemli. Kafanızda oluşturun ya da ben sayıları verdim zaten. Yazarsanız hani dönüp tekrardan bakarak ilerleyebilirsiniz. Söyleyemedim. Tekrar yani bakarak ilerleyebilirsiniz. Bakın şimdi şu şekilde şurada göstermek istiyorum ilerlediğim kısımda. Biz ne kadar kaydırma yaptık? 2 sıra kaydırma yaptık. Şimdi şurası bizim sabit olduğumuz nokta. 1 2 sıra kaydırmamızı yaptık şurada. Devamında 2'de 3 4 5 tane kaydırma yapıyor. 5 6 tane, pardon, 6 tane kaydırma yapıyoruz. Üstüne herhangi bir kaydırma yapmadan 2 tane daha yapıyorum. Bakın. Baştan söylüyorum sayılarımı. 1, 2, 3 tane sağ tarafa doğru kaydırma yaptım. Üzerine hiç kaydırma yapmadan 1, 2 sıra boyunca gittim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca sola doğru kaydırma yapıyoruz. Üzerine yine hiç kaydırma yapmadan eşit bir şekilde olacak şekilde 1, 2 sıra daha gidiyoruz. Bakın. 2 sıra daha gittim. Daha sonrasında yine sağa doğru kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca sağa doğru kaydırma yaptıktan sonra 2 sıra daha üzerine herhangi bir kaydırma yapmadan eşit gelecek şekilde ilerliyorum. Bakın bu dönüşleri de kaydırma yaptıkça ilerliyor. Model kendini ilerletiyor zaten. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın hep aynı şekilde, sadece başlangıçtaki sayımız farklı. O da başlangıçta küçük bir burkma su dalgası şekli olduğu için devamında hep 6 tane ilerliyoruz. Sağ veya sola kaydırma yapıyoruz. Üzerinde 2 tane kaydırma yapmadan sıramızı yapıyoruz. Daha sonra yine 6 tane yapıyoruz. Model bundan ibaret ilerliyor. Şimdi ben size bahsettiğim gibi, çünkü yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Bahsettiğim gibi ilerleyeceğim. Çantanın gövdesini tamamlayacağım. Daha sonra askı kısmını yapacağız. Şimdi ben size bahsettiğim gibi ilerledim ve çantamın gövde kısmını tamamladım. Toplamda 35 sıra sık iğne gittim. Yine de ölçümü vereceğim size. Çünkü ipe elimizin ayarına ve tığ numaramıza göre farklılık gösterebiliyor, biliyorsunuz, her zaman söylüyorum. Şöyle ölçtüğümüzde bakın
19 santim uzunluğunda. Genişliğinden de bahsetmiştim zaten. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Modelimizin şu kıvrım noktasını saydığımızda hani düz iki sıra üst üste gitmiştik ki o kısımları saydığımızda 1, 2, 3, 4 kez yaptım. 5 sıra sağ tarafa doğru kaydırdım ve tamamladım. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın şu şekilde baktığımızda modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi üst kısımları ben şu şekilde bakın üstte görüyorsunuz. İlmek belirleyicilerimi taktım. Çünkü modeli incelediğimizde birazcık böyle üste doğru V şeklinde ilerliyor. Daha sonra eksiltmeler yapılıyor. Yani şöyle V şeklinde ilerliyor. İki tarafta eksiltmeler yapılıyor. Daha sonrasında yine ise aynı şekilde askıya modelimize devam ediyoruz. Yani buradan itibaren model nasıl ilerliyorsa o şekilde ilerliyoruz. İlerletebildiğimiz kadarıyla. Şimdi ben bu şekilde ilmeklerimi taktığımda aynı şekilde olmayabilir. Bahsetmek istiyorum yine de. Şurada son bakın bir tane turuncu şeridim var. Onun başlangıcına taktım. Arkada karşılık gelen bakın turuncu şeridin sonuna takıyorum. Buradaki turuncu şeridimin sonuna taktım. Arkada da karşılık gelen noktaya taktım. Toplamda saydığımda 21 ilmek, 21 tane ilmek diyorum, 21 tane sol tarafta sık iğnem var. 21 tane de sağ tarafta sık iğnem var saydığımızda. Ama modelimizde bakın bu şekilde bir tane burada var, bir tane burada var. Aynı şekilde de arka tarafında var. Bu şekilde ayrımımızı yaptıktan sonra dediğim gibi kol kısmının başlangıcını yapacağız. Şimdi onu da şu şekilde yapacağım. Bakın buraya kadar ilerledim. Sıramı tamamladım. İlmek hani biz ilmek yürütme yapmadan bir sıranın başlangıcını yapmıştık ya. O yüzden burada bir tane ilmek yürütme yapıyorum. Sıramızı tamamladıktan sonra artık kapanışımızı yapıyoruz. Çünkü düz bir görüntü elde edebilmek için ilmek yürütmemizi yaptıktan sonra benim buradaki başlangıç kısmına ilerlemem gerekiyor. Dilerseniz burada ipinizi kesebilirsiniz. Ben de keseceğim hatta şu şekilde 2 tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle ilmeğimi arkaya çekeceğim. Şimdi bu aynı anda yürüttüğümüz turuncu ilmeğimiz vardı. Onu da keselim. Yeniden bir başlangıç yapacağız çünkü. Onu da kestik ama şu şekilde daha sonra birbirine burayı düğümleyelim ki bu ipimiz de kaymasın. Şu an bırakıyorum o şekilde. Dediğim gibi düğümlemeyi unutmayalım lütfen. Şimdi şuradan bir başlangıç yapacağım. Turuncu rengim var. İşte 5 tane kaydırmamı yaptım üst üste. 6. da düz yapalım. Turuncu renkle başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen birinci turuncu sık iğnemi yaptım. Şimdi düz sıra yapacağım. Kaydırma yapmayacağım. İlkinde bir tane yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5'i çektim. Pembe rengimize geçiş yapmamız gerekiyor. Hemen dibinden düğümleyelim. İlk başta başlangıçta yaptığımız gibi şöyle dibinden düğümlüyorum hemen. Sadece küçük bir kısım yürütme yapacağız zaten. Şöyle pembe rengi parmağımı alıyorum. Turuncuyu bırakıyorum. İlmeğimi çektikten sonra tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 5 tane kaydırma yapmadan düz turuncu yapmış olduk. Yanındaki sık iğnenin içerisine atlıyorum, batıyorum. Çekemedim. Tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Şöyle açalım. Hemen yanındaki 2 3 burası ilmek yürütme yaptığım nokta. Bir yandan da turuncu rengimi yürütüyorum. Çünkü turuncu rengin üstüne geldiğimde devam edeceğim. 4 tane oldu. Burada bir de şu ilmek yürütme yaptığım noktaya batıyorum. 5 tane sık iğneye ulaştım. İpimi pardon 5.'yi yine unuttum. Şöyle geriye aldım ilmeğimi. 5.'yi turuncuyla çekerek sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında hemen turuncunun tepesine bir tane batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
2, 3, 4, 5. sık iğnemi yaptım. Pembe rengimi parmağıma alıyorum. Tek seferde çekip sık iğne yaptım. Bu ipimi tutuyorum, altta devam ediyoruz yine. 1. Artık bakın buradaki ilmek belirleyicimi çıkartabilirim. Şu an örmeme birazcık engel oluyor çünkü turuncunun başlangıcına kadar devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5. Benim burada 6 tane pembe sık iğnem var. 6 tane pembe sık iğnemi yaptım. Hatta bir tane şurada turuncu. Şimdi 6 tane pembe denk gelmiş. 6 tane pembe sık iğnemi yaptım. 6.'ya turuncuya geçişimi yaptım. Bir tane burada turuncu yapmam gerekiyor. Sonda çünkü 21 tane ilmek demiştim ya, bir tane turuncunun başlangıcı olmuş olması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Yani model nasıl gidiyorsa o şekilde yapın. Hani 5 tane olmadı bir tane yapmayalım şeklinde değil. Aslında bunun görüntü şekli de o şekilde. Yani dikkat ederseniz üste doğru tam da olmasa zikzak şeklinde, su dalgası şeklinde ilerleme yapıyor zaten. Biz de o yüzden aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi örgümü döndürdüm. Ters tarafındayız. Hemen burada. Şimdi nasıl yapacağımı da bilemedim. Şu ipimi alayım şöyle üstüne. Pembeyi bir tane zincir çekiyorum turuncu rengimde. Bir tane zincir çektim. Hemen bakın dibindeki pembeyi alayım elime. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim, ilmeğimi. Bir sonraki boşluğa atladım. Tekrardan çektim. Bu şekilde 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini toparladım. Tek seferde çekerek bir tane eksiltmemi yaptım ikinci sırada. Daha sonrasında devam ediyorum. Aynı şekilde pembe rengimizle devam ediyoruz. Son ilmeğime geldim. Turuncu rengimin başlangıcını yaptım. Şimdi turuncuya devam ediyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu bizim ikinci sıramız. Bunda da düz yapalım. Daha sonrasında ilmek kaydırmalara devam edeceğiz. Dediğim gibi model nasılsa o şekilde devam edeceğiz. Şöyle şimdi pembe rengin başlangıcını yaptım bir yandan. 2, 3, 4, Şimdi son 3 tane boşluğum kaldı. Bir tane eksiltme başlangıçta yaptım ya, bir tane de sonda eksiltme yapacağım için bu ilmeğimi çekmiyorum. Yandaki sık iğneye de battım. Toplamda 3 tane ilmeğim olunca hepsini tek seferde çekip bir tane eksiltmemi yaptım. Son boşluğa da bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle dönüşümü sağladım. Bakın bu şekilde bir görüntü oluştu. Şöyle kapattığımızda da askı kısmımız bu şekilde. Şimdi yine dönüşümü sağlıyorum. Pembe değil turuncuya. Bir tane zincirimi çektim. Dibindeki değil bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kez daha batıyorum yandaki boşluğa. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip bir tane daha eksiltmemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane turuncu yapıyorum. Şimdi bizim bu tarafa doğru kaydırma yapmamız gerekiyor. Yani sol tarafa doğru kaydırma yapmamız gerekiyor. Bir sayayım önce. 1, 2, 3. 3 tane düz yaptıktan sonra kaydırma yapıyorduk. Şu an bu bizim üçüncü. Tamam, bu sıramızda da kaydırma yapmıyoruz. 3 tane düz üst üste yapıyorduk çünkü hatırlarsanız. Yandaki o zaman şu ilmeğimi geriye alıyorum. Pembe rengimi geçiş yapmam gerekiyor. Son ilmeğimde pembe rengime geçiş yaptım. Yandaki boşluğa atladım. 1,
2, 3, 4. Şöyle turuncu rengimin başlangıcını yapıyorum. 5. Turuncuya geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi çekmiyorum. Pembeye geçiyorum. 5. Devam ediyoruz. 2, 3, 4. Şimdi burada baktığımda kaç tane sık iğnem var? 1, 2 kaldı. Bunu da geriye alıyorum. Şimdi şu şekilde. 3 tane sık iğne olana kadar ilerliyoruz. Çünkü eksiltme yapacağız. Bunu geriye aldım ilmeğimi. Burada 3 tane pembe yapmış oldum. İlmeğimin bir tanesi tığımda. Hemen yandaki boşluğa battım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Son boşluğuma da batıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkaya dönüş sağlayacağım. Şimdi arkaya dönüş sağladığımızda bu noktayı da göstermek istiyorum. Kaydırma yapmamız gerekiyor. Üçüncü sıramızı yapmış olduk şimdi. Şöyle pembe renkli. Bu arada şu turuncuyu da arkaya alayım. Birazcık ipler karışıyor. Arka kısmı, ön kısmı olduğunda. Şimdi örgünün ters kısmındayız. Bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. Bakın ipimi çektim. Bir kez daha sonraki boşluğa atlıyorum. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane daha eksiltme yaptım. Şimdi ben bu şekilde karşılıklı eksiltmeler yapacağım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane daha pembeyi yapmıyorum. Şöyle yandaki boşluğa batıyorum. İpimi çektim. Pembeyi bırakıyorum ve turuncu rengimle kapatıyorum. Artık turuncuya geçiş yapıyoruz. Çünkü sağ tarafa doğru bir kaydırma yapmam gerekiyor. İç kısmında olduğum için hemen buradan kaydırmamı yapacağım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Turuncu devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. ilmeğimi pembe rengimle kapatıyorum. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi turuncu rengimle kapattım. Bir tane turuncu renk yaptım. Sıra sonunda kaç tane sık iğnemiz kaldı? 1, 2, 3 tane kaldı. Hemen yandakinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Kapatmıyorum. Bir sonraki boşluğa battım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekip kapatıyorum. Ve son boşluğuma da tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Dönüşümü sağladım. Bakın bu tarafa doğru, sol tarafa doğru kaymayı yapmış olduk başlangıcımızı. Modelimiz de aynı şekilde ilerliyor. Mesela burada turuncu ilmeğim çok az kaldı. Burada var, pembe var, pembe var. Pembe de burada azalmış şeklinde. Hem eksiltme yapacağız hem de kaydırma yapacağız. Bu kısım belki birazcık zorlayabilir. Devamında da hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Bakın yandaki boşluğa atladım. İpimi çektim. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekip eksiltmemi yapıyorum turuncuda. Şimdi hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Ne kadar eksiltme yapacağız? Şunu da söylemek istiyorum. Modeli hep devam edeceğiz. Videomuz çok uzun oldu. Burada 6 tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz. 6 tane bence kalınlık olarak yeterli oluyor. Şöyle baktığımızda 6 diyorum, 5 tane, 3, 4, 5. Askı gözünüze ince gelirse ama şöyle yapacağız. 5 tane sık iğne kalana kadar eksiltmemizi yapalım. Daha sonrasında zaten en sonda, yani tamamladıktan sonra çantayı etrafına bir sıra boyunca sık iğne gideceğimiz için bence yeterli genişlikte olacak. 5 tane sık iğnemiz kalana kadar hem eksiltmemizi hem de kaydırma işlemimizi, yani şablonumuz nasılsa başta bahsetmiştik zaten, aynı şekilde devam ettiriyoruz.
Şimdi size bahsettiğim gibi 6 tane sık iğneye ulaşana kadar eksiltmeme yaptım. Bakın bu şekilde sağlı sollu eksiltme yaparak 6 tane sık iğneye ulaştım. Devamında isterseniz düz renk olarak devam edebilirsiniz. Hangi renkte yapmak isterseniz. İsterseniz aynı şekilde modeli devam ettirebilirsiniz. Şimdi modelde aynı şekilde devam ediyor. O yüzden ben de elimden geldiğince aynı şekilde ilerletmeye çalışacağım. Ne kadar ilerletebilirsem. Bundan sonra hep 6 sık iğne olarak ilerleyeceğiz. Şöyle bir tane başlangıcımızı yapalım. Turuncu renk vardı. En sonunda turuncu renkte başlangıcımı yaptım. Pembeyi aldım. Bakın parmağıma doladım. Pembe rengimin geçişini yapıyorum. Bir tane pembe renk yaptım. 1 2 3 4 son boşluğa da bir tane turuncu batayım. 5 tane sık iğne yapmış oldum. Şöyle örgümün ön kısmını döndürüyorum. Artık biraz büyük olduğu için çantamız ekranı sığdırmakta zorlanıyorum. Pembe rengim arkada kalsın. Turuncuyla bitirmiştik. Şöyle iplerimi arkaya alıyorum. Turuncuyla başlangıç yapalım yine. Şu şekilde yapabiliriz. Zaten toplamda 6 tane ilmeğimiz var ya burada. Turuncu başlangıç yapabiliriz. Yine ilmek kaydırma yapabiliriz. 2 tane 3 tane ilmeğimizi mesela bu şekilde kaydırma yapıp ya da bırakabiliriz de dediğim gibi. Ama düz ilerleme yaparsanız daha kolay olacaktır. Zorlamayacaktır. Çünkü bu kısımdan sonra ayarlamak da birazcık sıkıntı. Şimdi bakın yanına battım. 2 tane turuncu oldu. Bir tane daha batalım. 3 tane turuncu ilmeğim oldu. Yanda 3 tane ilmeğim kaldı. O 3 taneyi de pembe yapacağım. 1 2 3 tane pembe renkte yaptım. Dönüyorum. Arka kısmını döndürüyorum. İplerimi içeriye çekiyorum. Bir tane zincir çekerek dönüşümü sağladım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. İpimi çektim. Pembe rengimi bırakıyorum. Turuncuya geçiş yapacağım. Çünkü bir tane ilmek kaydırma yapacağım. Turuncuya geçişimi yaptım. Şöyle bir tane kaydırma yaptım. Devam ediyorum. 2 2 4 5 son ilmeğimizi unutmuyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Dönüşümü sağladım. Bakın bu şekilde. Şimdi ara ara burası tamamen size kalmış bir şey. Ara ara turuncu arttırma yaparsınız, kaydırma yaparsınız, eşit yaparsınız. Sonra pembe yaparsınız. Tamamen tercih meselesi. Modelde de o şekilde ilerlenmiş. İlla ki hani bir şeyi yok, yani bir şablonu yok bu askı kısmının. Tamamen size kalmış bir şey. Dediğim gibi düz renkte ilerleme yapabilirsiniz. Ben de şimdi bu şekilde ara ara turuncu, ara ara pembe yapacağım. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Ta ki istediğim askı boyutuna ulaşana kadar. Askı boyutu diyorum ama şu şekilde olacak. Şurada pembe yaptım. Artık 6 ilmekle devam edeceğim. Şimdi şurada orta kısmına kadar ilerleme yapacağız. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar. Daha sonrasında yine buradan bir başlangıç yapacağız. Burada yaptığımız için tekrardan bir başlangıç yapmayı göstermeyeceğim. Aynı şekilde başlangıç yapıp sağlı sollu eksiltmeler yapacağız. Nasıl ayrım yapacağımızdan da bahsetmiştim zaten. Daha sonrasında 6 tane sık iğneye ulaşana kadar eksiltme yapıyoruz. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi sağ tarafta da yapacağız. Yine orta kısmına kadar ilerleyeceğiz ve 2 tane askımızı birleştirip artık çantamızı tamamlayacağız. Hemen bahsettiğim gibi ilerleyip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi askıda istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Turuncu rengimi artık kesiyorum. Onunla işimiz yok. Pembe renkle birleştirme yapacağız askı kısmında. Şuradan hemen şöyle bir düğüm atacağım ki daha sonrasında sıkıntı olmasın diye şöyle kestim. Şimdi pembe rengimiz kaldı. Burada direkt ben şöyle ilmek yürütme yaparak birleştireceğim. Dilerseniz dikerek de devam edebilirsiniz. Ama ipimiz buradayken zaten ilmek yürütme yaparsak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Birinci sık iğneden tığımı geçirdim. Bakın şu şekilde buradan çektim.
üstte bir çıkış sağladım. Daha sonrasında yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Alttaki sık iğneden de tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki sık iğneye atladım. Arkadaki sık iğneden de tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Alttaki boşluğa da atladım. İpimi yukarıya çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Alttaki boşluğa atlıyorum. Çekemedim, takıldı. İpimi yukarıya çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Son boşluğumuza geldik. Son sık iğnemize. Arkadakini birazcık zorluyor. Geçirdim tığımı. Yukarıya çektim. İlmek yürütmemi yaparak birleştirmemi tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi şu ipimi şuradan almam gerekiyor. Şöyle içeride kaldığı için bir tane zincirimi çektim. Şimdi askıyı yaparken de söylemiştim ya, tüm etrafını bir sıra sık iğne gideceğimiz için kalınlığı yeterli diye düşünmüştüm. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. Kendimce şeritler yaptım, modeller yaptım. Tamamen size kalmış diye söylemiştim zaten şekiller. Dilerseniz düzle devam edebilirsiniz. Ben modelle birebir çalışmak adına modeller oluşturdum. Şimdi ilmek yürütmemizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. İç kısmından, yani bu askı kısmının etrafını dolaşarak sık iğne gideceğiz. Tığımı geçirebildiğim sık iğnelerden şöyle tığımı geçiriyorum. Sık iğne yaptım. Yandaki sık iğneye atladım, bakın. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yapıyorum. Bir alttaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her sık iğneden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yapıp tüm etrafı dolaşıp geliyoruz. Şimdi bakın, burada ilk eksiltmeler yaptığımız çantanın gövde kısmına doğru ilerliyorum. Orada da yine aynı şekilde yapacağız. Sadece bakın, burada da sık iğne yaparak ilerliyorum. Hemen şöyle tamamlayayım. Şu alttaki boşluğa geldim. Son bir tane sık iğnem kaldı. Evet. Şimdi bakın, şu kısma kadar ilerledim. Bu orta kısmında ise sık iğne gitmeyeceğiz. Çünkü iki tane rengimiz var ya, modelimiz bozulsun istemiyorum. Birinci sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek yürütme yapıyoruz. Şimdi gövde boyunca ilmek yürütme yaparak sıramı tamamladım. Yine eksiltme yaptığım noktaya geldim. Buraya hemen birinci boşluktan tığımı geçirip sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Diğer tarafta nasıl yaptıysak bu tarafta da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Her boşluğa sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın, şu şekilde gayet güzel gözüküyor. Buraya kadar ilerliyoruz. Burada ilmeğimizi ilmek yürütme yaparak sıramızı tamamlayacağız. İpimizi keseceğiz. Daha sonra diğer taraftan başlangıç yapacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde her boşluğa sık iğne yapacağız. Gövde kısmına gelince ilmek yürütme yapacağız. Hepsi bu kadar. Ben çok beğendim. Modelde de birebir aynı oldu bence. Bakar mısınız? Görünüşüne gayet güzel oldu. Ölçülerimden de bahsetmiştim. Şu şekilde iplerimden de bahsetmek istiyorum. Bakın, birer yumak yeni başlamıştım. Başlangıçta göstermiştim. Hala elimde bu kadar iplerim var. Yani bir yumağın tamamı gitmiyor. Hatta böyle 75 gram 100 gramlık ipleri aldıysak 75 gram gibi bir şey kullandık sanırım. 75 gram gitti diyebiliriz. O yüzden gayet uygun,
maliyetli bir çanta oldu. Görünüşü de gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.